Kitchen for Life kanalıma hoş geldiniz. Bugün çilekli pasta yapıyorum. Öncelikle 4 yumurtayı kaseye alıyorum ve iyice çırpıyorum. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. İyice çırptığım yumurtanın üzerine 8 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Ardından şeker eriyene kadar çırpıyorum. Bildirim zilini açarak videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Sekiz yemek kaşığı un ekliyorum. Ardından kabartma tozu ve vanilya ekliyorum. Çırpmaya devam ediyorum. Videolarım hakkında aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Hamurun kıvamı videodaki gibi olmalı. Çok lezzetli olan ve çok pratik olan bu tarifi mutlaka denemenizi öneriyorum. Borcama sıvı yağ döküyorum ve iyice yağlıyorum. İyice yağladığım borcama hazırladığım pandispanya hamurunu döküyorum. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında pişiriyorum. 1 litre sütü tencereye alıyorum. Üzerine 1 su bardağı şeker ekliyorum. Ardından tencereye 1 su bardağı un ekliyorum. Çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Videomu beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan videomu arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Muhallebinin kıvamı videodaki gibi olmalı. Bir çay kaşığı vanilya ekliyorum. Karıştırarak vanilyayı iyice yediriyorum. Muhallebim kaynadı. Pişen muhallebimi bir kaseye alıyorum. Muhallebinin kıvamı videodaki şekilde olmalı. Karıştırarak muhallebinin daha kolay soğumasını sağlıyorum. Pandispanyam pişti. Pişen pandispanyamı borcamdan çıkardım. Pişen pandispanyamı ortadan ikiye kesiyorum. Ortadan ikiye pandispanyayı kesemeyenler için bu şekilde kesmek oldukça pratik bir yöntem. Bir su bardağı suyu tavaya alıyorum. Bir paket meyveli sos ekliyorum. Çırpıcı yardımıyla çırpıyorum. Tavayı ocağa alıyorum ve karıştırarak pişmesini sağlıyorum. Meyveli sosum pişti. Sosun soğuması için kenara alıyorum.
Soğuyan muhallebimin üzerine önce bir paket krem şanti ekliyorum. Bir bardak su ekliyorum ve ardından bir paket daha krem şanti ekliyorum. Çırpıcı yardımıyla iyice pürüzsüz olana kadar çırpıyorum. Siz değerli takipçilerimin beni nereden takip ettiğini merak ediyorum. Yorumlarda beni hangi şehir ya da ülkeden takip ettiğinizi benimle paylaşabilirsiniz. Videolarımdaki tariflerimde püf noktaların tamamını paylaşıyorum. Videolarımı ileri sarmadan izleyerek püf noktaların hepsine ulaşabilirsiniz. 300 gram çileği boyutuna göre 2'ye ya da 3'e kesiyorum. Beni bu video ile tanıdıysanız kanalımı ziyaret ederek diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Ev yapımı bu pasta tarifini çok seveceksiniz. 2 adet muzu videodaki gibi kesiyorum. Çok lezzetli olan bu pasta tarifini mutlaka denemelisiniz. Pandispanyayı bir tepsinin üzerine alıyorum. Pandispanyanın üzerini sütle ıslatıyorum. Bu pasta tarifini dilerseniz çay saatleri için yapabilir, dilerseniz doğum günü pastası olarak yapabilir veya canınız tatlı çektiğinde kolaylıkla bu tarifi yapabilirsiniz. Islattığım pandispanyanın üzerine bolca krema döküyorum. İnsanı asla baymayan çok hafif bir pasta tarifi. Ardından spatula yardımıyla her tarafına gelmesini sağlıyorum. Bu pastadan dilim dilim pasta yemek isteyeceksiniz. Doğradığım muzları kremanın üzerine yerleştiriyorum. Dilerseniz pastaya kullandığınız meyveleri değiştirebilir veya farklı ürünler ekleyebilirsiniz. Bu pasta tarifini denediğinizde dışarıdan bir daha pasta almak istemeyeceksiniz. Muzların üzerine tekrar krema koyuyorum. Özellikle çocuklarınıza katkı maddesiz pasta yedirmek istiyorsanız bu pastayı deneyebilirsiniz. Kremayı iyice yaydırdıktan sonra diğer pandispanyayı üzerine koyuyorum. Ardından sütle ıslatıyorum. Dilerseniz pandispanyasını ya da pasta kremasını kakaolu yapabilirsiniz. Pandispanyanın üzerine tekrar krema koyuyorum. Çok hafif olan bu pasta tarifini misafirleriniz çok sevecek. Kremayı üzerine ve yanlarına gelecek şekilde yaydırıyorum. Doğradığım çileklerle pastanın üzerine dilediğim şekilde süslüyorum. Pastayı siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Dilerseniz pastanın içini de çilekli yapabilirsiniz veya pastanın üzerini de muzlarla süsleyebilirsiniz. Ben çilek ve muzu çok yakıştırdığım için bu şekilde yapmayı tercih ettim. Pastanın yanlarına da doğradığım çileklerden koyuyorum. Dilerseniz pastanın üzerine veya arasına çikolata katabilirsiniz. Çok lezzetli olan bu pasta tarifine herkes bayılıyor.
Bu pastayı denediğinizde bir daha dışarıdan pasta satın almayacaksınız. Hazırladığım soğuyan meyveli sostan çileklerin üzerine gezdiriyorum. Bu sos çileklerin kararmamasını sağlayacak. Pastayı en az 3-4 saat buzdolabında dinlendiriyorum. Bir gece dinlenirse daha lezzetli oluyor. Buzdolabında 3-4 saat dinlendirdiğim pastayı dilimliyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bildirim zilini açmayı ve videodaki tariflerim hakkında yorum yapmayı unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Afiyetle kalın.